el bombasıyla, keleşle, bıçakla ve silahla girmek yasak yazıyor arkadaşlar. Burada dükkanlarda öyle ibareler var. Eşinle kızın Türkiye'de kaldı, sen buraya deport edildin. Ha, buranın güvenliği mi bu abi? Sopayla nizam sağlıyor. Tamam, seni çekmedim, korkma. Abimiz sarraf, para değiştiriyor. Sokakta da değiştirebilirsiniz. Şimdi orada kızlar para değiştiriyor. Çekmeyeyim onları. Peştuncayı daha çok şeyde duyarsınız. Dur şimdi kadınlar geçiyor. Kamerayı şöyle elimde kapatayım da. Konya'da çalıştım. Konya'da çalıştın. Abi. Abi benim sorulara hiç cevap vermiyor bu arada. Arkada bir abla var da görünüyor mu kamerada bilmiyorum. Su satıyor. Evet. Karışmıyorlar ona. Yok yani. Taliban görse sıkıntı olmaz mı? Sizden etrafı gözlemlemenizi istiyorum. Özellikle kadınların giyim kuşamını gözlemlemenizi istiyorum. Erkeklerin giyim kuşamını gözlemlemenizi istiyorum. Kardeşim gel bak. Bak kıyafeti çok güzel ha. Mantılar bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üzerine bir de sos döküyor. Gizli gizli kız çocuklarına eğitiyormuş. Okuma yazma öğretiyormuş. Ders veriyormuş. Afganistan'dan herkese selamlar dostlar. Şu an başkent Kabil'deyim. Sokaklara çıktım. Çok güzel bir hava var. Bu videoda sizlere Kabil'deki sokak pazarlarını göstermek istiyorum. Bir yere geldim şimdi. Burada her yer arkamda görmüş olduğunuz şekilde tezgahlarla dolu bir sokak pazarı. Tabii bütün bir alanı, geniş bir alanı kapsıyor. Neredeyse bütün sokakları bu şekilde kapatmışlar. Curcuna var, hareketlilik var. Sokakları gezeceğiz, pazarları gezeceğiz, insanlarla konuşmaya çalışacağım. Belirli noktalarda kamerayı sadece kendime tutacağım arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar gördüğüm üzere bayağı bir kadın popülasyonunda yoğun olduğu bir yer. Kadınların videoya çekilmesi burada çok hoş karşılanmıyor. Bayağı sıkıntı yaşayabilirim. O konuda affınıza sığınıyorum. Yani tahmin edebiliyorsunuz nerede olduğumu, nasıl bir ortamda olduğumu. Burası şeriat ülkesi. Taliban'ın yönetimindeki Afganistan'ı geziyoruz. O yüzden dikkatli olmak zorundayım. Burada genellikle Farsça konuşuyorlar. Bende birkaç kelime Farsça var. Ama Türkçe bilen birilerini de bulursam tercümanlık yapmasını isteyeceğim. Sizden etrafı gözlemlemenizi istiyorum. Özellikle kadınların giyim kuşamını gözlemlemenizi istiyorum. Erkeklerin giyim kuşamını gözlemlemenizi istiyorum. Dilim döndüğünce ben de aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Normal şartlarda burası Kabil Nehri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nehir akıyor olması lazım ama gördüğünüz üzere bayağı bir çer çöp pislik dolu. Yani o kadar kötü durumda ki inanılmaz kötü bir koku da var. Bunun yanı sıra su da kalmamış. Yani çok az su akıyor. Köprünün üzerine de böyle tezgah açmışlar. Bir şeyler satıyorlar insanlar. Ekmek parası kazanıyor. Bayağı bir sokak tezgahı var. Bunu göreceksiniz. Selamünaleyküm. Bayağı da bir dikkatli bakış var bu arada. Hem yabancıyım, burada turistim, hem de elimde kamera var. O yüzden dikkat çekiyorum arkadaşlar. Baksanıza ya. Bak şeyler artık o nokta nokta bir şeyler böyle çıkıyor. Parazit mi, sinek mi? Burada balık yaşamaz. Gerçi yaşar da çok yaşamaz. Çok ağır bir koku var ya, çok ağır. Buna benzer bir köprüden geçiyoruz bu arada. Tahta bir köprü. Kadınları gördükçe kamerayı ben başka yere çevireceğim. Dediğim gibi yani Taliban'ın Afganistan'ında geziyoruz şu an. Burada şeriat var. Kadınların sosyal yaşama katılması çok ciddi anlamda kısıtlanmış. Genellikle şöyle bir durumla karşılaştım. Kadınlar sokakta ama ailesinden birinin yanında olması gerekiyor. Bir erkeğin, mahrem birinin yanında olması gerekiyor. Kocası olur, belki yeğeni olur, ona mahrem olan birinin yanında olması gerekiyor. Bunun dışında Kabil'i bir önceki videoyu izlediniz. Tek başına sokakta gezenler de vardı. Celalabad'a kıyasla biraz daha bu konuda rahat bir yer gibi gördüm Kabil'i ama tabii bu sadece çok kısa bir gözlem. Gezip gördükçe, insanlarla konuştukça daha da fazlasını öğreneceğiz. Oo, bayağı kalabalık burası. Neyse şuradan devam edelim. Şehir. Burası evet Eskişehir kısmı arkadaşlar. Eski Kabil olarak geçiyor burası. Kabil Nehri'nin hemen yan tarafındayız. Buradaki sokaklarda gezeceğiz. Ne satıyor burada? Buzlu şeyler içmemeye özen gösteriyorum. Çünkü buz en rahat, ya da su, çeşme suyu, açıktaki su sizi en rahat zehirleyecek şeylerden bir tanesi. Büyük ihtimalle toz döküyorlar değil mi? Evet. Türkiye, anladın. Çetori. Hubi. Cane. Farsça konuşuyorlar değil mi? Evet. Farsça. Peki kendisi Tacik mi yoksa Peştun mu? Tacik. O yüzden Farsça konuşuyor. Bir de burada Peştunlar var. Evet. Onlar da Peştunca konuşuyor. Evet. Ama Kabil'de daha fazla Farsça ile karşılaştım ben. Bu arada Zeynullah'ı da tanıştırayım arkadaşlar. Kendisi buranın Özbeklerinden. Hangi şehirdendi? Cevizcan. Cevizcan bölgesinden arkadaşlar. Oradan buraya tatile gelmiş. Gel abi. Çetori. Hubi.
Tajikistan, Uzbekistan. Tajikistan, Özbekistan. I'm from Türkiye. 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 Kandaksi. İyiyim, Caşşıyım. Sen Caşşısın. Türkiye'sin. Özbekçe, danışır mısın Özbekçe? Nasıl? İyiyim, sen nasılsın? Kunduz. Kunduz'dansın. Ya. Kabil kalabalık bir şehir arkadaşlar. Zaten ülkenin başkenti, en büyük şehri. Celalabad'a kıyasla bayağı bir kalabalık var. Bayağı bir insan topluluğu var. Ama Celalabad'da gezerken daha çok kaos vardı. Çünkü biraz daha küçük bir yerleşim yeri. Oranın nüfusu da az değil. Pazarlarını falan gezerken sokakta böyle birbirini ezerek geçiyordun. Orada da çok sıcakkanlıydı insanlar. Burada turistsiniz sonuçta. Bayağı sıcak karşılıyorlar, hoş karşılıyorlar. Keza burada da öyle, Kabil'de de öyle. Ne satıyor abimiz? Aa, bitmek üzere. Pilav satıyor. Pilav. Biryani. Biryani ha? Evet, orada tavuk var. Tavuk biryani satıyor abimiz. Kaça satıyor? Çandas mama. 300 Afgani, 20 Afgani. 20 Afganiye bir tabak pilav satıyor. Evet, ha? evet. 20 Afganiye. Oo. 20 Afgani 30 Amerikan sent yapıyor arkadaşlar. Yani bizde 15 TL bile etmiyor abinin sattığı bir tabak pilav. Gel ben Burada sana anlatayım. telefon pazarı galiba. Telefon pazarı. Türkçe mi biliyorsun? Nasılsın? İyi misin? Ne oluyor burada? Telefon mu tamir mi ediyorlar? Yoksa satıyorlar mı? Satıyor. Satıyor mu? Selamünaleyküm abi. Çetori. Bir çeviri yapsana bana. Kaça satıyor mesela telefon? Çıka savda mı ekonomi? तकरीबन 500 रुपए सौदा में करने 500 Afgani. 500 Afgan. Hangisini satıyor? 400 रुपए Bunu 500 Afganiye mi 400. satıyor? Bunu 400. Bu 400 Afgani. 400'e bırakıyor bunu. Evet. Şu iyi gibi geldi. Bunu kaça bırakıyor? İre çan. Ha? Bu 2000 Afgani. 2000 abi. 2000 Afgani. Tamam, bu biraz daha iyi. 2000 Afgani. Ha, iPhone varmış elinde. İre mune 1500 Afgani. 500 Afgan. 1500. 1500. 1500. Tamam. iPhone'u 1500 Afgani'ye bırakıyor abi. Bura komple telefon pazarı o zaman ha? Evet. Burada abi nasılsın? Türkçe biliyorsun. İyi misin? Adın ne? Vahit. Vahit. Benim de ismim Burak abi. Gel şöyle seninle konuşalım birazcık. Teşekkür ederim. Burada yaşıyorsun. Evet, burada yaşıyorum. Kabillisin. Özün Kabilli. 8 sene oldu Türkiye'de çalıştım. 8 sene çalıştın. Biraz konuşalım mı abi sakin bir yerde? Konuşalım ya. Gel hadi gel. Bir şey olmaz ya. İşin yok değil mi burada? Yok, bir şey yok. Gel. Nerede çalıştın Türkiye'de? Ankara, İzmir, Ankara'da, İzmir'de. Antalya, Koysar, Zeytinburnu. Ben İzmirliyim. Hepsini biliyorsun. Sevdin mi İzmir'i? Sevdim ya vallahi. Ne iş yaptın orada? Burada çobanlık çalıştım. Çobanlık yaptın. Zor muydu abi Zor peki? iş oldu ya, iyi para vermesi. Ne kadar para verdiler ayıptır sorması? 6 bin lira. 6000 lira. 6 bin. Haftalık mı, aylık mı, günlük aylık, mü? aylık. Aylık 6000 TL. 6 bin lira. 20 bin Afgani buluyorum. Ha tamam. Yani Hakkını verdiler ama değil mi? verdiler. Tamam, hakkını Vallahi verdiler. Çok severdim Türkiye'de. Seviyorsun Türkleri. Vallahi seviyorum. Türkiye'yi de Şu seviyorsun. anda geldim ya, bir şeyim olmuyor. Pişman oldun. Vallahi bir şeyim olmuyor. Kendin mi geldin, deport mu edildin? Yok. Difat ya. Deport edildin. Nasıl yakalandın? Ankara'da geldim. İstanbul'da. Aha. Jandarma kaldı. Jandarma yakaladı. Jandarma kaldı. İstanbul'da yakaladı. Zeytinburnu. Zeytinburnu. Uçağa bindirip gönderdin mi buraya? Uçağım. 8 sene Türkiye'de kaldın ha. 8 sene. Aralıksız çalıştın. Aradım. Evet. Fırında çalıştım, restoranda çalıştım. Çobanlık işi yaptım, tekstilde çalıştım. Yani her iş olsun yapılır. Türklerle aran nasıldı peki? Türkiye'dekiler nasıl davrandı sana? İyiler miydi? Arkadaşlık yaptılar mı? Arkadaşlık yaptım. Şu anda var, bizim amca var. Amca var. Kızım burada var. Kızın Ha, kızın orada. burada. Ev, Bunun içinde kimlik var, benim kimlik. eşin de orada mı? Şurada. Eşinle kızın Türkiye'de kaldı. Sen buraya deport edildin. Ben buraya edildim. Onlarda kimlik var, sende yok. Ben de. Sen nasıl alamadın kimlik? Ya, bizim ya bir tane bargası oldu. Bana dedi ki bu olmuyor. Ha, sana olmuyor dediler. Bunun önce şu anda yok. Biz dışarı kalabalık az olmuş, geri geleceğim ben. Sen geri gideceksin Türkiye'ye. Nasıl gideceksin peki? Şu an bir Kaçak. Dur, kaçak gibi. Başka- Kaçak mı gideceksin? Buradan kaçak nasıl gidiyorsunuz abi? 4 milyar para alıyor. 4 milyar dolar. 4000 dolar para veriyorsun. Seni Türkiye'ye sokuyorlar. Evet, Türkiye. Abi, İran üstünden mi? İran'da gelirse, İran'da o anda gelirse o anda
İstanbul'a gelirsin. Sınırı rahat geçebiliyorsunuz mu peki? Ya, Jandarma tutmuyor mu sizi? yok. Jandarma tutmuyor ha? Görmüyor da. Öyle bir şey yok. Gördü tutuyor. Gördün mü tutuyor? Evet. Gördün mü tutuyor? Kimlik olsun da hiçbir şey yok. Siz ne yiyecek sana getireceğim. Yok abi biz dolaşıyoruz böyle. Seni Vallahi. Türkçe konuştuğunu duydum ya bir sohbet etmek Sağ ol, istedim sağ ol. seninle. Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey içiyorsun. Sağ ol abi. Senin adın neydi? Ekmek içiyorsun. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Vahit. Vahit abi. Burak benim de ismim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? İster misin? Bizim yerde kalırsın akşam. Sağ ol. Bugün Teşekkür gelsin. ederim. Davetin için teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Türkiye'ye bir mesajın var mı? Ya Türkiye'de bir şey başka bir şey yok. Yani şu anda bu Afganlar orada çalışıyor. Orada- Çok Afgan var mı? Yok. Evet. Doğru. Şu anda hepsi almış ya. Deport mu ettiler çoğunu? Deport etmiş. Yani onlar bıraksın orada çalışsın diyor. Ha sen diyorsun ki Afganları bırakın Türkiye'de çalışsın. Evet orada bıraksın iş. Burada iş yok yani. İş yok değil mi? Bak herkes yok burada. Para Şu an yok. çevremize de toplandılar. Birçoğunun gerçekten işi yoktur Aynen burada ya. işte. Ama abi vize alsanız sorun değil de kaçak gelmek sorun işte Şu abi anda ya. vermiyor vize. Evet vize sıkıntı. Vize sıkıntı. Vize olsun da hem yarın geleceğim. Vize kaç para peki burada Şu başvurduğunda? anda vermiyor. 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 Başvuramıyorsun da. Başvurmuyor. Versin ben yarın alacağım. 4.000 lira para verdin doldu geri gelecek. Eşin, Vermiyor. çocuğun da orada. Onlar gelemiyor değil mi bu tarafa? Ondan gelemiyor. Ondan diyor ki biraz kal Afganistan'da. Yine şey kalın. Sonra gel diyorlar ha. Sonra gel. Bekliyorlar seni. Yolunu gözlüyorlar. Aynen. Nizam Ama işim ediyor. var ya kalabalık. Ha buranın güvenliği mi bu abi? Evet, evet. Sopayla nizam sağlıyor. Tamam seni çekmedim korkma. Sopayla nizam sağlıyor abi. Burada yol çünkü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Selamünaleyküm abi, nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın? Gel yolu kapatmayalım gel. Hoş geldin. Hoş buldum sağ ol. Sen de mi Türkiye'de çalıştın? O tarafa, nerelisin? İzmirliyim ben. İzmir'de mi? Gel böyle gel güneş İzmir'e şey yapma. çok geldim çalıştım. Çok çalıştın. Evet. Ne yaptın? Ne iş yaptın? Söyleme yapıyor. Başka ne iş yaptın? Söyleme yapıyor. İnek çalışıyorum, koyun. Sen de çobanlık, hayvan üstüne. Hayvan üstüne, vallahi. Anlıyorsunuz hep. Afgan'da çok anlıyorlar çobanlıktan, hayvanlıktan çok anlıyorlar. Sağ ol abi. Kaç sene kaldın Türkiye'de? 3 sene. 3 sene. Hep Çok çalıştın. güzel alacağım, Türkiye'den çok güzel adam. Türkiye'ye nasıl gittin? Koçak'a gittim. Kaçak gittin? Buraya çalıştım, 3 sene çalıştım, geri geldim. Deport mu ettiler sen mi geldin? Yok yok. Para verdim geldim. Para verdin geldim. Türkiye'ye neden kaçak gidiyorsunuz? Türkiye yerine gittim, yerine Türkiye'ye gittim. Neden gidiyorsunuz mesela? Ben birkaç kişiyle konuştuğumda başlık parası için evlenecekmiş burada. Başlık parası istemişler o yüzden gitmiş Türkiye'ye çalışıp biriktirmeye. Türkiye şimdi yol kapalı, polis var. Polis tutuyor değil mi sınırı? Şimdi polis çok var, polis yakalayacak. Yakalıyor değil mi? Türkiye şimdi Yakalayınca ne yapıyor? yol kapalı şimdi. Ne yapıyor polis jandarma yakalayınca? Yakalayacak, memlekete gönderecek. Deport ediyor. Ne? Vuracak. Vuruyor mu? Evet. Dövüyorlar mı? Vuruyor. Tamam. Önceden vurmuyor muydu? Vuruyor. Adın ne abi? Türkiye çok güzel. Eyvallah sağ ol. O da mı Türkçe biliyor? Bu saçına sürdüğü zeytinyağı mı? Bak Konya çalıştım, Konya. Konya'da çalıştın. Abi abi benim sorulara hiç cevap vermiyor bu arada. Hemşehri çalıştım. Abi memnun oldum seni tanıdığıma. Zeytinyağı mı sürüyor kafasına, saçlarına? Neden sürüyor peki? Gel 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 kenarı gel. Gel. Yolu kapattık gel. Neden zeytinyağı sürüyor Şurada saçlarına? zeytin, rogan, zeytin meyzeni mi? Şerşem yağını uğrayacak. Tamam. Onu faydalı olduğu için mi Evet sürüyor? evet. Rüşt verecek. Saçlarım için diyorum. Celalabad'dan şerşem yağ alıp geleceğim. Getir. Tamam ha. Oranın o zaman meşhur. Tamam. Bunu çok gördüm çünkü arkadaşlar. Böyle saçlar hep parlıyor tamam mı? Siz ne olduğunu anlamıyorsunuz. Yağ sürüyorlarmış. Yani kültürü öyle yağ sürüyorlarmış. Bakım olarak düşünün. Rogan çarpmak. Ne edeceğiz? Esmetçi amca. İsmi? Aynı değil. Aynı değil. İsmi Burak. Amcam sarraf değil mi? Para değiştiriyor. Kuca, malı kuca itu. Türkiye. Türkiye, aha. Özbeki bilasma. Özbekçe bilirim. Sen Özbeksin. Ben kandaysın. Ben Kandayım. Çok iyiyim. Sen Kandaysın. Cakşıyım ben. Sen Cakşı mısın? Ben İzmir'denim. Türkiye'den. Ha, Türkiye. Burada sarraflık yapıyorsun. Ha? Yürü hafta. Nasılsın abi?
Burada mı çalışıyor? Türkiye bandi. Gittin Türkiye'ye. Benim evladım Türkiye'de bendedir diyor. Evladın Türkiye'de. Aa. Nerede çalışıyor? Hani nerede yaşıyor? Nereye geçtiydi? İş kıladı aldı. İş buldu. Ha, iş çalıştı. buldu. Ha. Hala orada çalışıyor. Verga. İşinin üstünden alıp gitti diyor. Vizesini aldı. gitti. Vize yoktu. Vize yok, kaçak gitti. Kaçak gitti. Oğlun kaçak gitti. Tamam. Kaç senedir Türkiye'de? Neçe yıl böyle diyor. Neçe yıl Türkiye'de? Ha? İki. Forsi mi yapayım? Şans olsun diyor. Biri elektrik şey yaptı biri. Şans olsun. Burada abimiz sarraf, para değiştiriyor. Sokakta da değiştirebilirsiniz. Şimdi orada kızlar para değiştiriyor. Çekmeyeyim onları. Onlar dolar mı bozuyor abi? Burada şey yap, dikkat ediyorum yani. Kızları çekmemeye özen Şans olmuş gösteriyorum. ya. Bahçet. 3 ay oldu diyor. 3 ay oldu. Evet. Hatta yeni gitmiş. Tamam. Yeni gitti. Numu Taze çekti. gitmiş. Taze varmış. Talipler için gitti diyor. Nasıl? Talipler için gitti diyor. Oğluna. Neden ki Taliban sıkıntı mı yaptı? Talipler sebep oldu. Oğlu gitmiş. Ha tamam. Burada bir şey oldu. Taliban sıkıntı yaptı. Oğlu Türkiye'ye gitti. Evet, evet. Tamam, anladım şimdi. Sıkıntı yok abi. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Sağ ol. Özüne yakşı bak. Hadi abi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ülkenin nüfusunu Peştunlar oluşturuyor, Tacikler oluşturuyor, Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, Beluçlar, yani farklı çeşitli etnik kökenden bir sürü insan var arkadaşlar Afganistan'da. En çok Peştunca ve Farsça konuşuluyor. Peştuncayı daha çok şeyde duyarsınız. Dur şimdi kadınlar geçiyor. Kamerayı şöyle elimde kapatayım da sıkıntı olmasın. Peştuncayı daha çok Celalabad'da duyarsınız. Orada daha çok Peştunca duydum ama Farsça da duydum. Burada ana dil Farsça gibi. Evet. Değil mi? Kabil'de Farsça daha çok konuşuluyor. Senin memleketinde yukarıda daha çok Özbek. Özbekçe konuşuluyor. Tamam. Ben oraya varırsam Özbekçe çok rahat anlaşırım herkesle. Kardeşim gel bak. Bak kıyafeti çok güzel ha. Evet. Ceketi de bir de ceket giyiyorlar. Burada yerel kıyafet bu şekilde değil mi? Bir tane şey giyiyorsunuz, pantolon, uzun gömlek, üstüne ceket, bir tane de böyle şapka takıyorsunuz. Şapkanın adı ne? Şapkat Kandari. Kandari. Ceketin ismi ne? Vaskat diyor. Vaskat. Kıyafetin ismi ne? Kıyafetin ismini Kala diyor. Kala. Tamam. Böyle geleneksel kıyafet oluyor. Çünkü erkekleri hep böyle gördüm ben. İsmeçiye. Hıpılmon. Burak. Çok zor ismin varmış ya. Memnun oldum. Teşekkür. Fulvak manası Paştu isimdir. Peştu ismi. Evet. Fulvak azadidir. Azadi demek. Yani özgür anlamında. Tamam. Kardeşimizin adı Özgür'müş. Çetori. Selamünaleyküm. Mısırı niye bu şekilde yapıyorsunuz? Burada bir kültür mü bu? Evet. Şu ne bu? Ufak taş mı bunlar? Evet. Sıcak oğlum niye dokunuyor? Çok sık. Çok ısık. Şimdi bunu çiğ olanı atıyor buna. Bunu eter, bunu pişirecekler. Sonra kavura pişiriyor. Kavura pişirecek. Piştikten sonra da böyle oluyor. Bunu 10 Afgan'ı alacak. 10 Afgan. Yiyecek. Bir tane tadına bakalım mı beraber? Türk'ün kem biliyorsun. Nasılsın? İyi misin? Yakşı. İyisin. Adın ne? Abdurrahman. Burak benim de. Çok memnun oldum. Eyvallah. Bunu bir deneyelim ya. Ben yedim. Bunu mu aldın? Tamam. Ne kadardı? 10 Afgani. 10 Afgan'ı. Kardeşim. Yok dur. Olmaz. Al sen. Hiç bakın. Burada şu an bir tane mesela kavuruyor. Çeviriyor ama dikkat etmek lazım. Çabuk yanıyor çünkü. Bayağı çabuk yanıyor. Bak, Bunu kumacak. Evet. Bu siyahlaşmış burası. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir tane pullu verdin. Tamam. Bunu da al. Bunu da al. Video çekiyorum. Hak geçmesin. Bak otur uydu bir sürü para mı gibi. Bakalım tadı nasılmış. İlk defa yiyeceğim böyle.
Nasıldır? Bayağı sert. İnanılmaz sert ya. Ya şunu kuru kuru yemeye çalışın, tamam mı bak. Bu kuru hali. Bu ne kadar sertse o da o kadar sert. Bibi, come to Afghanistan. Selamünaleyküm. Jordan. Çetore abi. Khair. Hele memnun. From Türkiye. From Turkey? Türkiye ha? Yes. Nasılsın? How are you? I'm fine, thank you. Thank you. I'm. Abinin tezgahı mı bu? Evet. Atıyoruz yine. Oh. Kilim mi satıyor? Bu ne? Perde mi? Yok. Poşet şaka. Var mı Türkçe bilen? Türkçe bilen var mı? Yok. Döşeklerin Ha, yüzüdür. döşeklerin yüzünü satıyor. Evet. Kaça satıyor bunu mesela? Metrini 100 Afgan satıyor. Metresini 100 Afganiye satıyor. Metresi 100 Afgani. Döşeklere seriyorlar bunlar arkadaşlar. Satabiliyor mu? Ne kadar satıyor günde? Roza çan çıka sağlamıyor günü. Her gün diyorsun 100 metre, buraya 110 metre satam diyor. Her gün 100-110 metre satıyor ha? Evet. Oo iyi. Oo. Arkadaşlar bir kebapçıya geldik şimdi. Şöyle masayı göstereyim. Soframız bayağı bir uzun. Buraya oturuyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz, hemen önünüze geliyor. Böyle cacık tarzı bir şey de var bu arada. Çay da var. Şöyle göstereyim. Hatta baharatlar da var masada. Ekmekle birlikte böyle kebap geliyor arkadaşlar. Burada usul böyle arkadaşlar. Ama lezzetli yapıyorlar. Çok lezzetli. Et şişlerde 2 tane et parçası oluyor. Ortaya da yağ koyuyorlar. Şöyle ekmeğin arasına sıyırıyorsunuz. Hem ucuz hem çok lezzetli. Burada fiyat sormadım. Çıkınca söylerim. Arkadaşlar 2 kebap yedik. Gördüğünüz 8'er şiş vardı. 200 Afgani ödedik. Yani 3 dolar. 2 kişi yemek yedik, 3 dolar para ödedik. Masaya gösterdim. Ekmek de koyuyorlar sınırsız. Çay da koyuyorlar. İstediğiniz kadar yeşil çaydan içebiliyorsunuz. Gayet ucuz, lezzetli, güzel. Bir de insanlar sıcakkanlı. Siz yemek yiyorsunuz ya, sizin paranızı ödemeye çalışanlar oluyor. Ayrıyetten kendi çevrede dükkanı vesairesi oluyor, tamam mı? Oraya davet edenler oluyor. Mesela bir tane abi geldi yanıma giderken, dedi ki konaklayacak yerin yoksa benim evimde misafir ol dedi. Dedim abi teşekkür ederim, sağ olasın. İngilizce biliyordu. Birazcık konuştuk. Köşeden izliyorlardı zaten beni. Turist olduğumu anladılar. Video çektiğimi de gördüler. Sofradan ayrılırken böyle bir teklifte bulundu. Dedim abi teşekkür ederim, sağ olasın. Yani buradaki insanlar şeyi soruyorlar, bir şeye ihtiyacın var mı? Nasılsın, iyi misin, Afganistan'ı beğendin mi? Bayağı bir misafirperver insanlar. Ama tabii ben burada misafirim, o yüzden böyle. Burada yaşayan insanlara bir de buradaki ortamı sormak lazım. Burada yaşam nasıl, memnunlar mı değiller mi? Onu da soruyorum videolarda, parça parça da bahsediyorum. Onu da dikkat ederseniz fark etmişsinizdir zaten. Afganistan'da mantılar bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üzerine bir de sos döküyor. Öyle hazırlıyor, veriyor. Kaça satıyor bunu? Çıka sağlamıyor ki lala. Şok raz gözü 85. Korok çanda. 30 Afgan'a. 30 Afgan'a satıyor ha. Bir yüzge 300 Afgan tapıyor. Bir günde 300 Afgan kazanıyormuş. Bunu da 30 Afgan'a satıyormuş arkadaşlar. Kendi tezgahı mı? Evet. Tanımasın. Ha? Tanımasın. Evet evet. Evet. Kendi tezgahı, kendi işi. Kaç yaşında kardeşim? Çansolası. Ma ajda. 18. 18 yaşında. Okula gitmiyor mu? Üniversiteye, okula gitmiyor mu? Kuantun ne miydi? Kuantun. Yok. Hiç gitmemiş mi peki? İş nerefti? Maktab nerefti? Nafte. Toçan sımça. Noso. Mektebine 9. sınıfında idama vermiş. Ondan sonra 9'dan sonra gitmemiş. 9'dan sonra hep bu işi yapmış ha? evet evet. Hep bu işi yapmış. Üniversiteye mi hazırlanıyorsun? Evet. Üniversiteye. İnşallah doktor İnşallah. olacağım. Doktor olacaksın. Sen de doktor olacaksın. İnşallah. Burada okul sistemi nasıl? İlkokula başlıyorsun. 12 yıl maktab öğrenecek, okuyacak. 12 yıl mektep var. Evet. Tamam. Ondan sonra kankur imtihanı vardır. İmtihan var. Ondan sonra kankurdan numara alacak. Aha. İmtihan verecekten Puan alıyorsunuz yani. Evet. İmtihan verecekten sonra numara alacaktan sonra puantun varacak. Tamam. Bizdeki sistem arkadaşlar aynısı. Ama buradaki tek istisna işte kız çocuklarının okuma olayı. Biliyorsunuz bir ara internet kesildi Afganistan'da. Benim araştırdığım kadarıyla bazı kadınlar
gizli gizli kız çocuklarına eğitiyormuş. Okuma yazma öğretiyormuş. Ders veriyormuş. Dersleri de internet üstünden ulaşıyorlar baktığınızda. Evet. Ulaşabilecekleri tek şey o. Online. Online. Ama internet kesilince ne oldu? Ders yalan oldu. Ulaşamadılar. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Tabii halk bayağı tepki göstermiş anladığım kadarıyla bu duruma. Birkaç gün sanırım böyle bir süre internet yoktu. Sonra geldi ama şu an var diyemem yani. Kesiliyor, geri bağlanıyor. Evet. Çok iyi değil. Varla Gelen yok giden- arasında bir şey. Çok zayıf. Çok zayıf, çok zayıf. Durum böyle arkadaşlar. Öğrendiklerimi de videolarda aktaracağım. Bu kısımda bayağı bir kadın var. O yüzden kamerayı kendime tutmayı tercih ediyorum. Şunu da göstereyim hemen. Misvak. Mesvak. Misvak değil mi? Suudi Arabistan'dan hatırlıyoruz. Burada insanlar genellikle misvak mı kullanıyor? Evet. Diş fırçası, diş macunu. Evet, evet. Onu da kullanıyorlar. Tek mesvak vardı, brush vardı. Brush var, ikisi. Ama bunu genelde yaşlılar kullanıyor arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Ne yapıyorsunuz? Ucunu böyle Aksakallar şey yapıyorsunuz, bunu tamam mı? biliyor. Evet, aksakallı dediğim büyük insanlar, dedelerimiz. Ucunu böyle kemiriyorsunuz, açıyorsunuz. Ortasında böyle birazcık yontuyorsunuz. Sonra dişinize sürte sürte temizliyorsunuz. Evet. Selamünaleyküm. Çetori. Tabii. Onun tezgahı değil mi? Evet. Kaça satıyormuş misvağı? چند سالون میگیری؟ مسواک دانش متوسط چند سالون میگیری؟ 30 افغانه. 30 Afgan'a bir misvak satıyor. Bir misvak, evet. Seçiyorlar. Tek tek bakıp seçiyorlar. Nasıl anlıyorlar hangisi iyi hangisi kötü? Bu ne iyisini bakıyor, çok iyisini alacak. Nasıl anlarsın iyisini? Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Kullanıyor mu misvak? Yok. Yoksa brush mı Brush, kullanıyor? brush. Diş fırçası kullanıyor. Teşekkür. İsveçiye. Sadakat. İsmi Burak. Memnun oldum. Teşekkür. Normal Selamünaleyküm Burak amca. Su satacak. Su satıyor. Evet. Arkada bir abla var da görünüyor mu kamerada bilmiyorum. Su satıyor. Evet. Karışmıyorlar ona. Yok ya. Taliban görse sıkıntı olmaz mı? Yok yok. Olmaz. O zaman çok sıkmıyorlar burada. Evet. Hicabı vardır. Hicabı olduğu için. Hicab. Burada kadınlar ya burka giymek zorunda ya da çarşaf. Kendilerini, başlarını örtmek zorunda arkadaşlar. Kimisi çarşaf giyiyor. Yüzü açık da gördüm. Kimisi yüzüne maske takıyor, kapatıyor. Ya burka giyen de gördüm ama Celalabad'da burka daha fazlaydı. Burada o kadar burka giyen kadın görmedim. Çok kapılar. Ve evet, burada öyle açık gezemiyorsunuz. Yani turist olarak gelseniz de bir kadın olarak buradaki kurallara uymak zorundasınız. Ben de erkek olarak mesela şort giyemiyorum. Belli başlı kurallar var. Şeriat ülkesi, o yüzden uymak zorundayız ki başımıza bir şey gelmesin. Bu coğrafyaları gezerken yani merak ediyorsanız mecbur uymak zorundasınız arkadaşlar. Ki buraya gelip yerinde görüp öğrenip kendinize bir şey katabilirsiniz. Yerinde görmek, öğrenmek iyidir. Yani aynı fikrimi paylaşıyorum asla. Az çok tanıyorsunuz beni. Aynı fikri tabii ki de paylaşmıyorum. Ama ve lakin buraya geldim, icabet ettim, öğrenmeye çalışıyorum, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Pazarın çevresinde böyle bir yer var arkadaşlar. Hatta belli başlı yerler var. Böyle çöpleri biriktiriyorlar burada. Daha sonrasında arkadaki arkadaşları görüyorsunuz. Onlar gibi birkaç kişi geliyor, topluyor. Belli araçlara koyuyorlar. Bu çöpleri nereye götürüyorlar? Bunlar da alıp gidiyor hepsi meydanlarda. Başka yer, çöpü uzağa götürüyorlar değil mi? Evet, evet. Şehirden uzağa götürüyorlar. Uzağa bir yere atıyorlar arkadaşlar. Böylelikle bu alanı da temizlemiş oluyorlar ama bayağı bir şey yani. Koku yoğun. Gördüğüm kadarıyla birkaç kişi de süpürüyor. Yani pazarı temiz tutmaya çalışıyorlar. Güneş o kadar yakıyor ki erkekler böyle eşarp tarzı bir şey takıyorlar. Sürekli kafalarının üstünde o. Mesela bak amcamızın omzunda. O şu an takkesini takmış ama onun üstüne o eşarbı atıyor bazen. Bunaltıcı oluyor çünkü hava. Bu bir kültür olmuş o artık burada değil mi? Hani erkeklerin sıklıkla kullandığı bir şey. Herkesin omzunda, sırtında, başında o şalları, eşarpları görebiliyoruz. Kefiye işte arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burada da toptan bir şekilde elma satıyorlar. Sebze, meyve. Ya bu pazar o kadar büyük ki aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz bu arada, onu söyleyeyim. Burada açıkta böyle et satıyorlar ama kelle satıyorlar. Et de diyemeyeceğim. Kelle ve paça satıyorlar arkadaşlar bu bölümde. Bakın kelleler, işkembeler, paçalar.
Bu kısım kelle paça kısmı o zaman. Evet. Sizde de kelle paça çorbası var. Evet. Evet. Bizde de çok severler. Çok severler. Burada da içiyorlar. Evet. Peki daha çok evde mi yapılıyor yoksa restoranda da yiyor musunuz? Restoranlarda aileler hanelerde pişiriyorlar. Pişiriyorlar. Çünkü restoranda hiç görmedim ben. Büyük ihtimalle evde pişiriyorlardır diye düşündüm. Çok az vardı. Çok az var. Kelle paçaların satıldığı kısım burası. Selamünaleyküm. Akciğer satıyor burada. Şuş. Güzel. İçeride para bozuyorlar. El bombasıyla, keleşle, bıçakla ve silahla girmek yasak yazıyor arkadaşlar. Burada dükkanlarda öyle ibareler var. Silah milah sokamıyorsunuz hiçbir şekilde içeri. Evet, gezdik dolaştık. Kabil'de, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir yerel pazar gördük. İnsanlarla kaynaştık. Aklımdaki soruları sormaya çalıştım. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Arkama dikkat edin, para bozuyorlar sokakta. İsterseniz dükkanda bozabiliyorsunuz, isterseniz böyle sokakta bozabiliyorsunuz. Yani güvenirseniz bozabilirsiniz ama güvenilir yani, ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yerel pazarı gezdik arkadaşlar. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Emoji de olsa bir yorum atarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma abone olmayan çok fazla izleyici var. Onlar da abone olup destek olursa bu seneki hedefim 300.000. Onu geçmek istiyorum. Önümüzdeki sene yeni bir hedef koyacağız. Ona da daha hızlı ulaşmış olurum. Daha büyük hedefler koyarım. Ve daha çok yer gezip görürüz. YouTube bizden istiyor bunları. Algoritmaya düşürüyor videoları. Böyle olunca bizler de daha çok yer gezip görüp sizlerle paylaşabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoda hafez.